Yıl 1565. Malta Adası. 16. yüzyılda dünya Müslüman Türkler ile Hristiyan Avrupalılar arasında sayısız savaşa sahne oluyordu. Bu savaşların en dramatiklerinden biri ise Malta kuşatmasıydı. 40.000 Osmanlı askeri, 10.000 Hospitalier şövalyesine karşı. Toplar ateşlenecek, kılıçlar körelecek, barut ve kan kokusu havayı solunmaz hale getirecekti. Nice inanmış askerin hayatı, Malta surları önünde son bulacaktı. Hazırsanız 1565 Malta kuşatması videomuza başlıyoruz. Tarihler 16. yüzyılı gösterdiğinde Osmanlı İmparatorluğu gücünün zirvesindeydi. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türklerin sancağı kıtaları aşmış, devletin sınırları Adriyatik'ten Hazar Denizi'ne kadar ulaşmıştı. Türkler karada mutlak güç sahibiydi. Hatta öyle ki 1526'daki Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra hiçbir Avrupalı devlet Türklerin karşısına çıkıp meydan savaşı yapmaya cesaret edememiş, genellikle kale savunmasına yönelmişlerdi. Türklerin bir diğer hedefi ise denizlere hakim olmaktı. Özellikle Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmeliydi. Bunun için ise Akdeniz'deki adaların alınması şarttı. Ayrıca ciddi bir donanma gerekiyordu. Donanma sorununu ünlü Osmanlı denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa çözecekti. Türkler bu idealleri için önce 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'la Rodos adasını aldı. Ardından 1538'de Barbaros'un öncülüğünde Preveze'de Haçlı donanmasına karşı büyük bir zafer kazandı. Barbaros'un ardılları ise 1560'da Cerbe Adası açıklarında elde edilen zaferle bu hakimiyeti perçinledi. Fakat Avrupa, Akdeniz'i Osmanlılara bırakmaya razı değildi. Rodos'un 1522'de Osmanlı'ya geçmesiyle Doğu Akdeniz'i kaybeden Hospitalier şövalyeleri, Papalık ve İspanya'nın desteğiyle Orta Akdeniz'in kalbine, Malta adasına yerleşti. Burada adeta bir hançer gibi Akdeniz'in ortasında konuşlanarak Osmanlı ticaret yollarına ve donanmasına saldırmaya başladılar. ...1560'tan itibaren artan bu baskınlar, Osmanlı Sarayı'nın harem ağası, İskenderiye ve Kahire valileri ve pek çok önemli tacirin esir alınmasıyla doruk noktasına ulaştı. Bu, Osmanlılar için bardağı taşıran son damlaydı. Kanuni Sultan Süleyman derhal Malta adasının fethi için emir verdi. Tuğlar çekildi. Fermanlar yazıldı. Osmanlı savaş makinesi harekete geçiyordu. Kara ordusu, Kızılahmetli Mustafa Paşa'nın komutasına verildi. Donanmanın başında Kaptanı Derya Piyale Paşa vardı. Ve nihayet Akdeniz'in en korkulan denizcilerinden, Libya ve Cezayir Beylerbeyi Turgut Reis ile Hasan Reis de bu seferde yer aldı. Osmanlı'nın Malta seferine çıkan gücü 30.000'in üzerindeydi. Yeniçeriler, Topçular, Leventler ve Gönüllüler. Bu ordu sadece bir adayı değil, Orta Akdeniz'in kaderini belirlemeye gidiyordu. Karşılarında ise Jean de Valette komutasında 9.000 kişilik bir savunma gücü vardı. Ama bu sadece bir sayıydı. Malta yalnızca bir ada değil,
Hristiyan Avrupa'nın direniş sembolüydü. Ve şimdi Orta Akdeniz'de tarih yeniden yazılacaktı. ...2 Nisan 1565'te İstanbul'dan hareket eden 194 parçalık Osmanlı donanması, 10 Mayıs 1565'te Malta Adası açıklarına ulaştı. Adanın güneydoğusuna demir atıldı ve ilk Osmanlı birlikleri karaya çıktı. Böylece Malta kuşatması resmen başlamış oldu. Malta Adası toplam 3 kaleden oluşuyordu. St. Angelo, St. Michael ve St. Elmo kaleleri. 18 Mayıs günü Osmanlı topları St. Elmo kalesine çevrildi. Burası Malta'nın kuzeydoğusunda liman girişini tutan küçük ama stratejik bir kaleydi. Osmanlılar önce bu kaleyi düşürüp ardından ana savunma hatlarına yönelmeyi planlıyordu. Saint Elmo'nun içinde Jean de Valette, komutanlarının emrine 1200 kişilik bir kuvvet vermişti. Kendisi ise asıl savunmayı planladığı St. Michael kalesindeydi. Türkler kaleyi muhasara altına aldı ve ilk çatışmalar başladı. Turgut Reis ve Hasan Reis de adaya gelmiş, St. Elmo kuşatmasına katılmışlardı. St. Elmo Kalesi önünde çok şiddetli çarpışmalar yaşandı. Ard arda yapılan saldırılarda her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Surlardaki tahribat arttıktan sonra Turgut Reis komutasındaki kuvvetler 5000 kişiyle hücuma geçti. Kaleye düzenlenen 6. saldırı olan bu harekatın ardından kale surlarına ulaşıldı. Ancak Turgut Reis, başına isabet eden bir şarapnel parçasıyla ağır yaralandı ve kısa süre sonra şehit düştü. Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonra yine en az onun kadar ünlü olan Turgut Reis'in de şehit düşmesiyle Türk denizciliğinde bir dönem kapanmış oldu. Altı gün sonra 23 Haziran 1565'te kaleye yapılan 8. saldırıda Osmanlı kuvvetleri kaleye girdi. Ve göğüs göğüse süren şiddetli çarpışmalar sonunda kalenin kontrolü ele geçirildi. St. Elmo Kalesi'nin fethi, Osmanlı ordusuna 4000 kişilik bir kayba neden olmasına rağmen, bu kaybın yaklaşık yarısı seçkin Yeniçeri askerleriydi. Kızılahmetli Mustafa Paşa sefere devam etmeye karar verdi. St. Elmo Kalesi'nin düşmesinin ardından Osmanlı'nın yeni hedefi büyük limanın karşı kıyısındaki St. Michael ve St. Angelo kaleleriydi. Senglea Yarımadası'nı koruyan bu kaleler, bizzat Hospitalier şövalyelerinin büyük üstadı Jean de Valette tarafından savunuluyordu. Jean de Valette'in St. Elmo'da uzun süre direnmesinin bir nedeni vardı. Avrupa'dan beklenen yardıma kadar zaman kazanmak, Türkleri oyalamak ve asıl savunma hattından uzak tutmak. Bu plan kısmen de olsa başarılı oldu. Avrupa'daki Hristiyan devletlerden sınırlı destek gelmişti. Ama beklenen büyük yardım hala yoldaydı. Osmanlı topçusu günlerce St. Michael ve St. Angelo çevresindeki surları dövdü. Açılan gediklere yönelen saldırılar, sokak sokak süren çarpışmalara dönüştü. Şehir düşmek üzereydi. En azından o an için manzara böyle görünüyordu.
Ve o sırada dikkat çekici bir olay yaşandı. Medina garnizonunun komutanı Vincenzo Anastasi, 7 Ağustos'ta ani bir süvari baskını düzenledi. Osmanlı kampına giren birlikler, erzak depolarını, mühimmat çuvallarını ve sahra hastanelerini tahrip etti. Hasta ve yaralı askerler öldürüldü. Bu baskın, Osmanlı moralini sarstı ve düşmanın Sicilya'dan beklenen yardımı almış olabileceği düşüncesini güçlendirdi. Aylar süren çetin çatışmalar kesin bir sonuç vermedi. Yaz sona eriyor, hava koşulları giderek kötüleşiyordu. Ve 7 Eylül'de Sicilya'dan gelen 8.000 kişilik yardım kuvveti adanın kuzeyine çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Kızılahmetli Mustafa Paşa durumu değerlendirdi ve kuşatmayı kaldırma kararı aldı. 11 Eylül 1565'te Osmanlı kuvvetleri tamamen geri çekildi. Geri çekilme sırasında iki taraftan da saldırıya uğrayan Osmanlı ordusunun kayıpları, kaynaklara göre 25.000 ile 35.000 arasında değişiyordu. Malta'nın düşmemesi, Avrupa'da, özellikle Roma'da büyük sevinç yarattı. Papa 5. Pius, bu olayı Hristiyan dünyasının zaferi ilan etti ve tüm kiliselerin çanlarını çaldırdı. Osmanlı ise Malta'ya bir daha sefer düzenlemedi. 1566'da Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatıyla strateji Doğu Akdeniz'deki başka hedeflere, özellikle de Kıbrıs'a yöneldi. Malta kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak Türkler ile Avrupalıların savaşları daha yeni başlıyordu.